Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz Libya ve Türkiye. Rusların ve Arapların hezimetlerine, vurduğumuz araçlara ve durumun arka planına bir göz atacağız. Bunun yanında yeni ne gibi araçlar götürebiliriz veya ne yapabiliriz, bunlara da hep birlikte bakacağız. Genel bir video olacak, hazırsanız başlayalım. Türkiye'nin Yunanistan, daha doğrusu Avrupa Akdeniz'e ulaşmasın diye önünü kapatmasındaki en büyük kozu Libya. Hattı tamamlayabilmemiz için Libya hükümetiyle anlaştık ve dünyanın da tanıması için güçlü bir Libya devleti gerekli. Bu uğurda da tam gaz ilerliyoruz. Yaptığımız hava tatbikatları, gönderdiğimiz araçlar ve gemiler, hepsi destek verdiğimiz hükümetin ilerleyişini hızlandırdı. Destek vermeden önce yenilmek üzereydiler ama şimdi Suriye'den getirdiğimiz, bizim eğittiğimiz 13.000 militanla birlikte çok daha güçlüler. Öyle ki asarım keserim diyen Hafter son hezimetlerinden sonra ateşkes bile teklif etti. Peki neler oldu? Geneliyle bazılarımız bilsek de iç detaylarıyla birlikte olayların önemini anlatmak isterim. İlk büyük olay Vatiye hava üssünün ele geçirilmesi oldu. Türkiye destekli Libya hükümeti başlattığı son ciddi operasyonla birlikte bu hava üssünü geri aldı. Yani Allah için bir hava üssü alınmış, Libya'nın çoğu hala Hafter'de diye düşünmeyin. Çünkü bu üssün sahip olduğu yüksek bir değeri var. Eğer siz Libya'da olduğu gibi büyük bir alan içindeki önemli bir bölgeyi ele geçirirseniz, o büyük alanı da bir nevi almış olursunuz. Öncelikli kritik alanların alınmasıyla Hafter'in sahip olduğu o büyük alan hızla daralacaktır, şüpheniz olmasın. Üsse dönersek, bu üs Libya'nın elinde bulunan Trablus'taki havaalanından sonraki en önemli hava üssü. Yani Libya ülkedeki en önemli iki havaalanına sahip olmuş oldu. Vatiye konumu sebebiyle ülkenin bütün batı bölgesini kontrol edebilir durumda. Hafter bu alanı batı operasyonları için kontrol merkezi olarak kullanmaktaydı. 50 kilometrekare alanda kurulmuş, geniş ve korunaklı bir bölge. 10.000 askeri dışarıdan destek almadan depolarını ve iç bölgelerini kullanarak bu üsse konuşlandırabilirsiniz. Sağladığı koruma yüzünden doğrudan saldırarak almak için kan ve ter dökmeniz gerekli. Ancak teknolojinin yardımıyla bu kan ve tere gerek kalmadı. İşte teknolojinin bize sundukları. Sadece 2 Bayraktar TB2'nin yardımıyla, bakın sadece 2 tane insansız hava aracıyla bu bölgenin kaderi değişti. Bayraktarların üs içinde vurduğu Pantsir hava savunma sistemi ve diğer hedefler yüzünden Hafter milislerinin morali patatese döndü. Tabii ki paralı askerler böyle bir durumda vatan toprağı mantığıyla düşünmediği için Libya askerleri darmadağın etti. Sonuçsa geride her türlü malzemeyi bırakarak kaçmaları, işte ikinci büyük nokta. Sosyal medyadan bize yansıyan videolarda ve fotoğraflarda açıkça görüyoruz. Üssün her bölgesinde başka bir araç ve mühimmat var. Olayı şöyle özetleyeyim. Hafter'in sahip olduğu şeyler boyutunda düşünürsek, bu olay Türkiye'nin İncirlik üssünü içindeki malzemelerle bırakıp gitmesi gibi bir durum. O kadar koyar. Hangardaki uçaklar, helikopterler, araçlar, özellikle de mühimmatlar. Araçların çoğu kullanılamaz durumda olsa da mühimmatlar değerli. Daha görüntülerde yeraltı depolarının durumlarını göremedik. Üst kısım bu şekilde ise Libya hükümetinin eline tonlarca mühimmatta geçmiştir. Neden bu kadar eminim? Çünkü burası savaştan önce bile sivil uçuşlara kapalı tek hava üssüydü. Böyle bir askeri bölgenin haliyle geniş, gizli yeraltı depoları da vardır. Ya da Mısır'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı milyar doları bulan yardımları, üssün pantsirlerle çevrelenmesini düşünürsek, evet dostum, burada fazlasıyla mühimmat da var. Ele geçirilen diğer kullanılamaz araçlara ne yapılacağı konusuna gelirsek, orası birazcık karmaşık. Üste Fransız Miraç F1 jetinden Rus Mi-21 helikopterine kadar birçok çeşit araç var. Belki sağlam kısımlarını yedek parça olarak kullanabilirler. Sonuçta bazı benzer araçlardan Libya hükümetinde de var. Ya da çoğu kişinin düşündüğü üzere toplayıp parçalayıp bize gönderebilirler. Tersine mühendislik videosunda belirttiğim üzere tersine mühendislik köklü geçmişe sahip olmayan ülkeler için sıkıntılı olsa da yine de işimize yarayabilir. Kopyalama yapamasak bile ki kopyalama işi gerçekten zor, en azından sistemlerin zayıf ve güçlü yönlerini öğrenebiliriz. Her türlü bu üs bizim için de Libya için de kazan kazan durumu. Bir diğer konu Arapların rezilliği ve Bayraktar'ın kıyı gemilerimizin üstün başarısı. İlk olarak şunu söylemekle başlamak istiyorum. Biz Libya'ya sıfırdan ilerledik. Şu an mesela Akdeniz'de, Ege'de biz görmesek de askeri elektronik bir altyapı var. Geneliyle Mavi Vatan bölgesi ya da bize yakın yerler bu elektronik bölgeyle çevrilmiş durumda. Siz mesela bir yerden bir yere haberleşeceksiniz. Askeri olarak bu ağ üzerinden haberleşebilirsiniz.
Kontrolü sizdedir, istediğiniz gibi içerisinde rahatça hareket edebilirsiniz. Ama Libya yeni bir toprak olduğundan, anakaramıza uzakta olduğundan bu ağ orası için geçerli değil. Sadece haberleşirken bile bu elektronik bölgede tam olarak yetkin olmadığınızdan birçok sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Bakın değil operasyon yapmak, haberleşmek bile sıkıntıya düşer. Tabii çevremden bu konuyu özellikle takip ettim. Askeriyenin görmediğimiz arka planında büyük emekler harcandı ve Libya kıyılarındaki gemilerimiz yardımıyla bölge uygun hale getirildi. Sanıyor musunuz ki Bayraktar'ın bu başarısı tek başına? Hayır. Nasıl ki Pantsirler tek başına etkisiz kaldı, Bayraktar da tek başına bu kadar ileriye gidemezdi. Arkasında kıyı gemileri, sıfırdan oluşturulan ağ desteği, sahadaki istihbarat teşkilatı ve bilmediğimiz birçok destek vardı. İşte bir orduyu kaliteli bir ordu yapan özellik, harekat kabiliyeti. Libya'nın da bir ordusu var ama biz yokken ilerleyemedi. Ne zaman ki bu kabiliyetimizi vermeye başladık, bakın açılmalar başladı. Son günlerde görevi avlamak olan 11 Pantsir imha edildi. Vurulan diğer hedefleri söylemiyorum bile. Arap hezimeti dedik, ona da değinelim. Hafter'in bir numaralı finans destekçileri Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri. Zaten bu Pantsir gibi sistemler Hafter'e Arap Emirliği tarafından gönderildi. Libya'yı devirsinler diye ne varsa gönderdiler ama bu da bir yere kadar. Bir yıldır devirememeleri ve hava üssünü kaybetmeleri üzerine yaptıkları açıklamalarda Mısır ve Arap Emirlikleri artık Hafter'i desteklemek istemediklerini açıkladı. Hafter'in de parayla ayakta kalan bir grup olduğunu düşünürsek daha hızlı çözülmeler başlayabilir. Tabii bir sıkıntı biter, diğeri gelir. İki Arap ülkesi çekilmeye yeltense de Rusya Suriye'den 8 savaş uçağını Libya'ya gönderdi. Bayraktar'ın bölgenin kaderini değiştirdiği gibi bu 8 uçakta sıkıntı çıkartabilir. Ama atalarımızı da unutmayalım. Türk savaş sanatında çareler tükenmez. Bakalım bunlara karşı ne yapacağız? Son konumuz Libya'ya destek için yeni neler gönderebiliriz? İlk gerekli hareket jetlere karşı olur. Ama zaten Libya'ya Korkut gibi sistemler veya Gabya sınıfı fırkateynler göndermiştik. Uzun menzilli Hisar gibi sistemleri daha seri üretime yeni sokacağımızdan Suriye'ye yaptığımız gibi elimizdeki prototipleri buraya göndermek olmaz. Belki F-16'larla işin içinden çıkılabilir. Ancak kara harekatı için doğrudan müdahaleye gerek kalmadan fırtına obüsü veya küçük topçu füzeleri gönderilebilir. Sağladığımız ağ sayesinde fırtınalar bayraktarlarla birleşerek çok daha hızlı bir ilerleyiş sağlanabilir. Ya da TRG tarzı füzelerin küçük kardeşi olan topçu mühimmatları. Tak, yak ve karşı taraf dümdüz. Ekstra desteğe bile gerek yok. Bakalım bu yeni günlerde daha neler göreceğiz. Şimdilik geldik sona. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.